Hiçbir savaş bu kadar sessiz bir adam tarafından değiştirilmedi. O bir asker değildi. O bir bilim insanıydı. Ama aynı zamanda bir casustu. Adı George Kowal. Ve bu adam Amerika'nın atom bombasını inşa ettiği projeye sızıp tüm sırları Sovyetlere taşıdı. Bugün tarihin en tehlikeli bilgi sızıntılarından birini konuşacağız. Videoya hoş geldiniz. George Kowal 1913 yılında Amerika'nın Iowa eyaletinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası marangozdu. Aile tipik bir göçmen hayatı yaşadı. Ama George küçük yaşlardan itibaren farklıydı. Lisede komünizmden söz etti. Münazara kulüplerinde parladı. 15 yaşında liseden mezun oldu. Aynı yıl büyük buhran yaşandı. Bu durum ailesini çok etkiledi. 1932'de çözümü Sovyetler Birliği'ne taşınmakta buldular. Birobitsan'a yerleştiler. George burada Rusçasını geliştirdi. Mendeleyev Kimya Enstitüsü'ne girdi. Başarılı oldu. Doktoraya kabul edildi. Ve sonra hayatı bambaşka bir yola girdi. Mezuniyetinin ardından Sovyet istihbaratı GRU ona ulaştı. Kowal özel olarak seçildi. Görevi çok netti. Amerika'ya dön ve nükleer sırları öğren. George da kayboldu. Kod adı Delmar olarak yeniden ortaya çıktı. 1940 yılında Amerika'ya gizlice geri döndü. New York'ta Raven Electric Company adında bir şirket kuruldu. Görünüşte General Electric'e parça tedarik eden bir firmaydı. Gerçekte Sovyetlerin gözü ve kulağıydı. Kowal o kadar inandırıcıydı ki ABD vatandaşlığı vardı. Amerikan aksanı kusursuzdu. Hiçbir şüphe çekmedi. Hatta GRU sahte kimlik bile kullanmasına gerek görmedi. Gerçek adıyla dolaşsın zaten yakalanmaz dediler. Ve haklı çıktılar. 1942'de Amerikan ordusuna alındı. Zekası fark edildi. Özel bilim insanı programına seçildi. 1944'te Manhattan projesine dahil edildi. Oak Ridge, Los Alamos, Dayton, nükleer bombanın geliştirildiği tüm merkezlerde görev yaptı. Sağlık fiziği subayıydı. Görünürde radyasyon ölçüyordu. Gerçekte ise bilgi topluyordu. Sadece belgeleri değil, çalışanların isimlerini, güvenlik önlemlerini, üretim oranlarını, hatta kullanılan polonyumun gramajını bile Sovyetlere iletti. Her datayı şifreleyip kuryeler aracılığıyla Moskova'ya gönderdi. Amerika atom bombasını geliştirirken Kowal tarifi satır satır Rusya'ya aktardı. 27 Haziran 1945'te Dayton projesine yani atom bombasının son aşamasına gönderildi. 16 Temmuz 1945'te ABD ilk atom bombasını test etti. 9 ve 6 Ağustos'ta Japonya'ya 2 bomba attı. Dünya sarsıldı ama Sovyetler soğukkanlıydı. Çünkü tarife sahiptiler. Amerika Sovyetlerin 1950'den önce bomba yapamayacağını düşündü. Ama 29 Ağustos 1949'da Sovyetler ilk atom bombasını patlattı. Kod adı RDS-1, Amerikalıların deyimiyle Joey ve arkasındaki isim George Kowal. Sovyet generallerin açıklamasına göre plütonyum bombasının başlatıcı sistemi George'un gönderdiği bilgilerle tasarlandı. Sadece teknik bilgi değil, zaman kazandıran her ayrıntı Moskova'ya ulaşmıştı. Amerikan ordusu hala özgüvenle plan yaparken Kowal onları çoktan geçmişti. Savaş sona erdi. Kowal ABD'den sessizce ayrıldı. 1948'de Moskova'ya döndü ve ilk yıllarda Sovyetler bile ona temkinli yaklaştı. Amerika'da ne yaptı bu adam sorusu uzun süre peşini bırakmadı. Eğitim görevleri reddedildi. Ancak zamanla Mendeleyev Üniversitesi'nde laboratuvar asistanı olarak çalışmaya başladı. Sonra öğretim üyeliğine geçti. Tam 40 yıl boyunca akademide kaldı. Amerikan istihbaratı ise onun adını yıllarca fark etmedi. Ta ki 2002'de yayınlanan bir kitapta kod adı Delmar geçene kadar. 2002'de yayınlanan kitap George Kowal'ın kod adını ifşa etti. Savaş sonrası yakalanan onlarca ajan arasında Kowal'ın adı hiçbir belgede yer almamıştı. 2006 yılında 92 yaşındayken Moskova'daki evinde hayatını kaybetti. Ama 2007'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ona Rusya Federasyonu kahramanı unvanını verdi. Açıklamada şunlar yazıyordu. Delmar, kod adıyla görev yapan George Kowal, Sovyetlerin atom bombası geliştirmesini büyük ölçüde hızlandırmıştır. 2015'te adı Birobitsan'daki Zafer Meydanı'na kazındı. Tıpkı casusluk kariyeri gibi, sessiz ama kalıcı. Bilimle casusluk yapılır mı? George Kowal yaptı. Hem de en zekice, en sessiz şekilde. Kimileri martini içerken dünyayı kurtardığını sandı. Kowal, laboratuvar önlüğüyle dünya dengesini değiştirdi ve adı tarih kitaplarına sessiz ama ölümcül bir iz bıraktı. İlk videomuzun sonuna geldik. Beğenip yorum atarsanız ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Hoşça kalın.